Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben de bu viral olan döneri hazırlamak için yola koyuldum. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi şöyle bir tane soğanım var. Ben bu soğanı rendeleyeceğim. Tabii ki arkasını kesmesem iyi olurdu ama kesmiş bulundum. Neyse sağlık olsun. Bunu şöyle bir rendeleyip görüşürüz. Soğanımı rendeledim. Burada 1 kilo kadar kıymam var. Şöyle bu kıymamı da içerisine alacağım. Bunun içerisine benim burada hazır karışmış baharatım var. Kendim karıştırdım. Barbekü için karıştırdım. İçinde ne var? Kırmızı biber var, karabiber var, kimyon var. Bahçemden kekik var. Bahçemden yine biberiye var. Yani tuzu falan da içerisinde. Bundan şöyle atacağım üzerine. Bolca atayım, tuzsuz olmasın. Bu yeter herhalde şimdilik. Sonra tadına bir bakabilirim. Ne koyuyorlardı içerisine? Yoğurt koyuyorlardı. Ekmek ufağı konuyordu. Ekmek ufağımızı koyalım. Bu da kendi evde yaptığım ekmeklerimden yaptığım ekmek ufağım. Galeta onu dedikleri şey. Şöyle bir soğanın üzerine koyuyorum. Çünkü suyunu çeksin diye. 2 hadi şöyle 3 kaşık olsun. Çok da sert yapmayalım. Zaten kıymam yağlı değil benim. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi şurada yine benim olmazsa olmazım. Garlic incinci var. Zencefille sarımsak karışımı var. Bunu hazır alıyorum ben. Bundan şöyle bir şeker kaşığı, şöyle 2 şeker kaşığı koyayım çünkü zencefilin tadı biraz yoğun olabiliyor. O yüzden çok da acı yapmayalım. Bunu şöyle alayım. Neyimiz eksik kaldı? Yoğurdumuz. Okay. Şöyle bir kaşık. Hadi birazcık daha. 2 kaşık da yoğurdumuz var. Yoğuralım bakalım. Hadi bismillah. Evet, iyice yoğurdum ben bunu. Şöyle biraz daha şey yapayım. Bunları ben böyle beze alır gibi alacağım. Kağıtlarımız uzun olduğu için şöyle biraz uzun bir form vereceğim buna. Yani uzun tip vereceğim. Üstünden basınca uzasın gitsin. 5 parça çıktı. 2, 3, 4, 5 parça. Allah bereket versin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah başarılı oluruz. Şöyle çevirelim. Düşmezse şöyle bir göstereyim. Evet. Ah 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 mis. Ben bundan şöyle güzelce herkesin yaptığı gibi biraz daha ince yapayım. Saracağım. Şurayı şöyle yapıştıralım. Şöyle sarayım. Biraz dolapta bekletmeyi düşünüyorum ben bunları. İçi tadı birbirine girsin. Okey. Bu bir. Ben pek böyle gördüğüm şeyleri deneyen birisi değilim ama bu sefer böyle bir şeyler yapmak geldi içimden. Yani denesem de çekim yapmam. Herkesle aynı olsun istemem çünkü videolarım. Ama bu sefer dedim hadi ben de yapayım. Ben de çekeyim bakalım nasıl olacak. Ne güzel yayılıyor altında. Şu fazlalıklarımızı gene alalım. Gayet ince oldu.
Çok güzel oldu bence. Şöyle güzelce saralım. Bismillah. Evet. Şu uçlarını alayım gene ben. Yani fazlalığını. Bu da 2 tane oldu. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar, sonuncuyu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.yi yapıyorum. 1 kilo kıymadan epey bir çıktı maşallah. Gerçi bizde hani bize anca yeter de. Şöyle. Ben bunu önce şöyle bir elimle basıp birazcık yaydım. Ondan sonra da bununla böyle yapıyorum. Bayağı ince oldular. İnşallah iyi olur. Bu da böyledir. Hadi geçmiş olsun. İnşallah güzel olur bunlar. Tadı lezzeti. Hiç tuzuna falan da bakmadım. Neyse, bunlar pişirdikten sonra tekrar göstereceğim inşallah. 250 gramlık yağımı erittim. Kabıma aldım. Her zamanki gibi ölçüm 250 bardak. 1 bardak kahverengi şeker ekliyoruz. 2 bardak da Hindistan cevizi kullanıyorum. Bu birinci bardağım. Bu ikinci bardağım. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştıracağım. Bunun içerisine 2 tane de yumurta kıracağım. Orta boy. Bunu da şöyle güzelce bir yedireceğim. Bu tatlının tarifi kanalımda var. Chocolate coconut baz olarak girerseniz kanalımda bulursunuz. Bu da tamam. Self-raising flour. Bunun içerisinde kabartma tozu var. Bardağın 3'te 2'si. Evet, önce normal unumuzu eleyelim. Her zaman için un elendikçe güzel oluyor yapılan malzeme. 2 yemek kaşığı da kakao koyacağım. Bunu da elekten geçireceğim. 2 yemek kaşığı. 1, 2. Bu normal ölçünün ben 2 katını yapıyorum. Evet, bunu da böyle eledik. Kakaolarda da topaklanma oluyor çünkü. Evet, bunu da bir güzelce karıştıracağım şimdi. Evet, bunu çok iyi karıştırmamız gerekiyor ki ben karıştırdım bayağı bir. Çünkü 2 çeşit un olduğu için ikisi birbirine orantılı bir şekilde girmesi lazım. Yani özdeşleşmesi lazım ki her tarafı aynı şekilde kabarsın pişerken. Böyle alttan üstten iyice karıştırıyoruz. Emin olalım. Evet, karışımımız böyle. Bu çok kolay ve çok çabuk olabilen bir şey. Sadece üzerinin yapılan icing'i var. O biraz zaman alıyor. Böyle tepsiye aldım. Şöyle güzelce bir yağlayayım. Ben sıvı yağla yağlıyorum. İsteyen katı yağla da yağlanabilir ama ben sıvı yağla daha başarılı çıktığını biliyorum. İnşallah söylediğimin tersi olmaz. Bazen aksilikler olabiliyor çünkü. Ben her zaman sıvı yağla yağlıyorum. Harcımızı alalım. Güzelce içine yayalım. Bunu yapmayan varsa bence yapsın. Bu kendiliğinden kabaran un da nasıl hazırlanılır evde? Benim o tarifimde var. Ondan da çok güzel oluyor. Daha önce hani yaptım o unu denemek için.
hazırladım. Onunla birlikte bir şeyler de yaptım. Geçmiş gün hatırlamıyorum şimdi ne yapmıştım ama gayet güzel olmuştu ve o yüzden videosunu koymuştum. Benim kendiliğinden kabaran un dediğim keklerde falan kullandığım unlar. Yani bu şekilde. Şimdi fırınımı açtım 180 dereceye. Benim fırınımın her tarafı da ısıtma olanağı var. Ben o şekilde koyuyorum. Kimisinin altı üstü oluyor, fan oluyor, fansız oluyor. Orasını herkes kendi fırını kendisi bilir. Kek ayarının hangi ayarda pişiriyorsanız o ayara koyun. 180 derecede bir 20 dakika kadar pişmesi lazım. Yani üzeri böyle hafif kızarması gerekiyor. Çok fazla da kurutmayın çünkü o zaman da kipir kipir dökülüyor. Evet arkadaşlar, şimdi nohudumu pişireceğim. Böyle hafif kemikli et attım tenceremin içerisine. Bunu yağsız bir şekilde önce bir kavuracağım. Suyunu salana kadar. Ondan sonra da gerekli malzemelerini koyacağım inşallah. Nohutumuz burada pişiyor. Bayağı da güzel oldu. Özleşmiş iyice. Çok güzel olmuş. Suyu falan. Biraz daha pişsin bu. Şuradan şehriyemi de alayım. Bardağa yakında pirinç yıkadım. Evet, şehriyemizi de koyalım. Göz kararı. Bu hafif kızarmaya başlayınca pirincini de koyacağım. Birlikte kavuracağım. Evet, rengi hafiften kızarmaya başladı. Altını biraz kısıyorum. Yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum içine. Böyle ara ara karıştıraraktan kavuruyorum. Daha hala diğerler tam kızarmadı. Hafiften böyle kızarmış. Alta tabana gelin kızarıyor. Şöyle bir düzeltiyorum. Azıcık bekliyorum. Ondan sonra tekrar alt üst ediyorum. Bayağı yüksek yanıyor. Bu arada hem şehriyemiz hem de pirincimiz aynı anda kavrulmuş oluyor. Evet, bu kadar kavrulmuş bence yeter. Artık suyunu vereceğim. Şöyle bir bardak sıcak su. Buhardan elimiz yanıyor. Altını kıstım. Bir bardak daha koyacağım. Normalde göz kararı yapılır. Ama bugün şöyle ölçerekten koyayım suyunu. Çünkü 2 bardak pirinç var. 3 bardak su. Yetebilir, yetmeyebilir de. Ben az bir şey daha ekleyeceğim. Şöyle ne kadar? Yarım bardak kadar, yarımdan aşağı. Bardağın 1/3 kadar daha ekliyorum. Şöyle 2 kaşık da tuz attım. Şeker kaşığıyla. Yani siz ne kullanıyorsanız artık. Tuzunuzun tadırtışı nasıl tadırtıyorsa ona göre koyun. Zaten ben tam tarif vermiyorum aslında. Bugün ne yaptım videosu bu. Dün de öyle bir şey çekmiştim. Bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bugün bunu montaj yapamayabilirim. Çünkü bayağı işim var. Evet, altını kıstım. Zaten kaynıyor çünkü. Bunu böyle kapatalım. Bu rahat rahat pişsin şöyle. Nohudumuz da gayet güzel pişti. Suyu bile ne kadar güzel oldu. Tam ekmek banık yemelik. Ben altını kapatıyorum bunu. Bu bir demlensin. Evet, pilavımız da pişti. Çok da güzel görünüyor. Maşallah.
Ağzını kapatayım. Demlensin bu. Çünkü suyunu tamamen çekmiş durumda. Altını da kapatıyorum. Evet. Sırada ne var? Evet arkadaşlar. Fırınımı 180 dereceye açtım. Bu dönerlerimi de şimdi böyle tepsime döşüyorum. Cama hemen airfryer'ımı açtım. Böyle patatesleri doğradım. Üzerine de hazır karışmış olan barbekü baharatımdan da döktüm. Biraz da şöyle zeytinyağı koyacağım. Bunu airfryer'da pişireceğim. Airfryer'ımın içerisi iyice ısındı. Şimdi patateslerimi dökeceğim içine. Bu da tamam. Şöyle görelim. Bunu geri airfryer'ıma koyayım. Pişsin. Okay. 200 derecede 25 dakika kadar pişireceğim. Gayet güzel pişmiş. Yani değil mi? Çok güzel olmuş. Bak kızartmaya gerek yok. Kızarmış görüyor musun? Viral olan döneri biz de böylelikle denemiş olduk. Abimle yengem de bize yemeğe katıldılar sağ olsunlar. Güzel bir akşam yemeği oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bir beğeni bir de yorum yazarsanız yorumunuzdan kim olduğunuzu bilirim. Nereden izlediğinizde yazarsanız daha da çok sevinirim. Evet bu tatlıyı da abimgil için yapmıştım. Onlar Türkiye'den yeni geldiler. Yani yeni dediğim 2 hafta falan olmuştu. Onlara gidecektim. Oraya götürecektim ve daha sonra dedim ki hadi ben bu döneri deneyeceğim. Hadi siz de çıkın gelin birlikte yiyelim. Abimgil tatlısını burada yemiş oldular. Tabii ki gerisini yolladım evlerine afiyetle yesinler. Kimlere nasip olduysa orada da hepsine afiyet şifa olsun inşallah. Videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şunu da bildirmek isterim. Bu videodan veya diğer videolardan gelen geliri ben bağış yapıyorum. İzleyen herkesi, vaktini harcayan herkesi aklıma alaraktan hepimizin adına bağış yapıyorum. Allah kabul etsin inşallah. Hepimizi cennetinde buluştursun. Allah'a emanet olun.